Yeni bir videodan herkese tekrardan selamun aleyküm. Bugünkü videomuzda da yine gündemdeki gelişmeleri sizlere aktarmaya devam edeceğim. Kıymetli dostlar, videomuza geçmeden önce beğeni ve yorumlarınızı eksik etmediğiniz için şimdiden çok teşekkür ederim diyorum ve bugünkü ilk konu başlığımıza geldiğimizde bileceğiniz üzere kıymetli dostlar, Avrupa Birliği'nin özellikle de balistik füzelerden kendisini korumaya yönelik başlatmış olduğu Avrupa Gökyüzü Kalkanı girişimi vardı. Türkiye bu girişime dahil olmuştu. Bu gelişme sonrasında bugün sabah saatlerinde özellikle de Avrupa basınından Avrupa'nın balistik füzelerden korunmasına yönelik önemli Türkiye iddiaları geldi. Detaylar bir karşımıza gelsin. Neler yaşanıyor hep birlikte öğrenelim. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in 15 Şubat'ta Almanya'nın NATO daimi temsilciliğinde Avrupa Gökyüzü Kalkanı girişimi niyet mektubuna imza atmasıyla Türkiye önemli bir aşamaya geçmişti. Türkiye'nin Avrupa Gökyüzü Kalkanı girişimine dahil olmasının ardından gözler Milli Hava Savunma Füze Sistemimiz HİSAR ve SİPER'e çevrilmişti. Bugün sabah saatlerinde karşıma çıkan özellikle de Avrupa basınında Türkiye Avrupa'nın etkili hava ve füze savunma sistemi kurmasına yardımcı olabilir mi başlıklı analiz haberde Milli Hava Savunma sistemlerimiz gündeme taşındı. Yayınlanan haberde Türkiye'nin Almanya liderliğindeki Avrupa Gökyüzü Kalkanı girişimine katılmasıyla Ankara uzun vadede gelişen HİSAR ve SİPER platformlarını Avrupa'nın hava ve füze savunmasını geliştirmek için kullanabilir denildi. Avrupa Füze Savunma Projesi'nin Türkiye'nin milli olarak ürettiği ve sahip olduğu savunma sanayi ürünleri için fırsatlar sağlayabileceğine vurgu yapıldı. Son olarak da HİSAR ve SİPER'in gelişmiş yeteneklere sahip olduğu ve devamlı olarak geliştirildiğine dikkat çekilen haberde iki milli füzemizin NATO'nun birlikte çalışabilirlik ilkesine göre tasarlanıp üretildiği için Avrupa Hava Savunma Sistemi'ne entegre edilmesinin teknik olarak mümkün olduğu dile getirildi. İlk tepkimi içimden geldiği gibi doğal bir şekilde sizlere sunacağım. Haberi okurken yavaş gel lan dedim. Yemin ediyorum. Yavaş olun bakalım dedim. Niye bu ifadeyi kullandım biliyor musunuz? Şöyle bundan yaklaşık 8-10 sene öncesine bir gidelim. Hatırlar mısınız kıymetli dostlar? Rusya'nın savaş uçağını düşürdükten sonra Rusya ile Suriye sınırında oldukça yükselen bir tansiyon vardı. Bölgede atmosfer gerçekten de çok sıcaktı. Devamında Suriye'den, YPG, PKK'dan, DAEŞ'ten her gün Kilis'e onlarca roket füze düşmekteydi. Bu şimdi Avrupa Birliği dedim ya, Türk hava savunma sistemlerini Avrupa'nın hava savunma sistemlerine dahil etmek istiyorlar diye. Benim aklıma ne geldi biliyor musunuz? Biz Türkiye olarak feleğin çemberinden geçerken kıymetli dostlar, bunlar hiçbir şekilde arkalarına dahi bakmadan götürdüler gittiler patriotlarını memleketlerine. Biz özellikle Suriye sınırında Allah razı olsun sadece İspanya'nın patriotları kaldı. Dün gibi yemin ediyorum hatırlarım. Biz ne yapalım biliyor musunuz? Biz özellikle de bu haberden ben şunu anladım. Bunların derdi işte Türkiye'nin de hava savunmasını koruyalım, işte hep birlikte Avrupa olalım falan filan değil. Bunların tek derdi ne biliyor musunuz? Şimdi Ukrayna'dan ne eksik? Bir gidelim şöyle bir yola bir çıkalım. Ukrayna'da tahmin edeceğiniz üzere hava savunma sistemi eksik değil mi kıymetli dostlar? Yani heriflere 100 tane patriot gönderseniz bugün, yarın 300 tane daha istiyoruz Zelenski. Aslında burada Avrupa basınının birazcık daha anlatmak istediği şey, Türkiye'nin hava savunma sistemlerini Ukrayna'ya gönderebilir miyiz acaba? Bence bunun altyapısını yapmaya çalıştılar. İlla ki Avrupa Birliği'nin biz evet programa dahil olduk, işte balistik füzelerden koruyacağız, Milli Savunma Bakanlığı imza attı ama eğer ki illa da siper sistemlerimiz Avrupa'da bir ülkeye konulacaksa yani İspanya'ya konulmalıdır. Başka bir alternatifi bence yoktur. Siz zor günümüzde yanımızda olmadıktan sonra kusura bakmayın ama gelişen Türk savunma sanayisinden size bir zırhlık dahi yoktur. Benim kişisel fikirlerim bu şekilde diyorum ve bugünkü ikinci konu başlığımıza geldiğimizde tabii Türk savunma sanayi ürünlerine ilgi artarken kıymetli dostlar, gelişen Türk savunma sanayisi belli başlı ülkeleri rahatsız etmeye de devam ediyor. Yunanistan demeyeceğim, Yunanistan'a zaten alıştık fakat bu sefer de son dönemde sıkça karşılaştık. Özellikle de Milli Muharip Uçak Kaan ilk uçtuktan sonra Hint basını garip bir şekilde özellikle de Kaan'ın uçuşundan sonra Türkiye'yi hedef almaya devam ediyor. İsterseniz haberimiz kısaca bir karşımıza gelsin. Türkiye'nin geliştirdiği 5. nesil savaş uçağı Kaan Hindistan medyasında endişe konusu oldu. Pakistan'ın Hindistan'ın amca projesi tamamlanmadan Kaan'a sahip olabileceği iddiaları tartışma yarattı. Milli Muharip Uçak Kaan, Türkiye'nin milli savunma sanayi projeler arasında yer alıyor ve yüksek teknolojiye sahip bir savaş uçağı olarak dikkat çekiyor. Bu durum bölgede askeri dengeleri ve stratejik
stratejik hesaplamaları etkileyebilir. Pakistan'ın Kaanlara sahip olma ihtimali Hindistan için ciddi bir güvenlik ve stratejik meydan okuma anlamına gelebilir diye Hint basını haberini sonlandırmıştı. Vallahi dediğim gibi kıymetli dostlar, yani haberden de anladınız, Hintliler özellikle de milli muharip uçağı Kaan'ın ilk uçuşundan sonra yani küplere binmiş durumdalar. Zaten dertleri de az buçuk anlaşıldı. Biz Pakistan'a milli muharip uçağı Kaan'ı verir miyiz? Değil mi? Veririz. Verdikten sonra da Hintliler zaten milli muharip uçak Kaan'la baş başa kalacaklar. Yazık Yunanlılar da güya işte Hintlerin 5. nesil savaş uçağı projesinden bize nemalanır mıyız diye düşünüyorlardı. Amcayı aldık diyeceklerdi ama büyük ihtimalle amcayı Yunanlar alamayacak. Yunanlar amcayı alsa bile nasıl bir amca alacaklar? Hatırlayacağınız üzere Hintlilerin üstün teknolojili bir insan savaracı, tombul insan savaracı vardı. Görenleri gülümseten. Öyle bir uçak falan yaparlarsa gülersen bana kızmayın diyorum ve akabinde bugünkü 3. konu başlığımızda kıymetli dostlar, bundan yaklaşık 1-2 gün kadar önceydi. Şimdi lütfen arkanıza bir yaslanın. Bayraktar TB3 bizim en başından beridir tahminde bulunduğumuz Keşan'da bulunan kalkış rampasından Allah'ın izniyle mükemmel bir şekilde ilk uçuşunu gerçekleştirdi. Bileceğiniz üzere bunu ilk ortaya atanlardan birisiydim. Övünmek gibi olmasın. Bizi takip eden yine her zamanki gibi çok kritik haberleri en önceden aldı. Şimdi kıymetli dostlar, bu kardeşiniz durur mu? Durmadım. Ne yaptım biliyor musunuz? 46. test uçuşunda Bayraktar TB3'ün rampadan kalkış anları paylaşılmıştı. Ben de o 46. test uçuş videosunu aldım karşıma bir gece vakti. Daha sonrasında ise ahanda şöyle OSINT açık istihbarat verilerine ulaştım. Bayraktar TB3 nerede kalktı, nerede indi tahmini olarak haberlere sizler için ulaşmaya çalıştım. Detaylar bir karşımıza gelsin. Son kısımda da bir Yunanlı sürpriz yapacağım sizlere. Arkanıza yaslanın. Keyifli dakikalar sizleri bekliyor. Geçtiğimiz günlerde Bayraktar TB3 gerçekten de mükemmel bir şekilde hani tıkır tıkır Allah'ın izniyle Keşan'daki rampasından kalkışını gerçekleştirmişti. Sayın Selçuk Bayraktar'ın paylaşmış olduğu görüntülerde 46. uçuş testinde Bayraktar TB3'ün rampadan kalktığı görülmekteydi. Ayrıca dün akşam saatlerinde de Sayın Selçuk Bayraktar Neşet Ertaş'ın Gel Yanıma türküsüyle de Bayraktar TB3 ve TCG Anadolu bir klip paylaşmıştı. Şimdi kıymetli dostlar, gelelim benim açık istihbarat verilerime. Şimdi 46. test uçuşu ben böyle durdura belki de 2 saat üzerinde çalışaraktan Bayraktar TB3'ümüzün Keşan'daki tesiste kaç metrede indiğini, kaç metrede havalandığını, kaç metrede durduğunu sizler için tahmini olarak bulmaya çalıştım. Tekrardan belirtiyorum. Tahmini olarak, isterseniz ilk olarak bir Bayraktar TB3'ümüzü kaldıralım mı? Kaldıralım Allah'ın izniyle. Burada görmüş olduğunuz tesis Keşan'daki tesis. Testin gerçekleştiği. Hemen böyle kilometrenin yazdığı nokta ise rampa, kalkış rampası. Küçük gözüktüğüne bakmayın, uydu görüntüsü bu. Tahminlerime göre videoyu durdurduğumda çevredeki ağaçlar, işte yol çizgilerine baktığımda Bayraktar TB3'ümüz 46. test uçuşunda tam şu noktadan kalkışını gerçekleştiriyor. Devamında hızlana yaklaşık 150 metrelik bir mesafede rampadan kalkışını gerçekleştiriyor. TCG Anadolu'muzun uçuş yapılabilecek pistinin uzunluğu 202 metre. 202'nin altındaki her değer bizleri kurtarıyor. Tabii ki de gerek raylı bir sistem gerekse de farklı sistemlerle iyice artık kalkış süresi kısalacaktır. Yani ben tahmin olarak artık TCG Anadolu'da işte belki de gemi rüzgar yönüne falan inecek dediğimizde 120-110 metrede Allah'ın izniyle TCG Anadolu'dan Bayraktar TB3 kalkacak. Hemen devamında iniş anına ilişkin OSINT verisi. Yine 46. test uçuşum videosunda hemen bu görmüş olduğunuz yarım çember kısmı var ya. Videoyu zaten duraklattığınızda Bayraktar TB3'ün tekerlerinin böyle ilk hareket ettiği noktadan dikkate aldığımızda yaklaşık 130 metrelik bir mesafede durduğunu tahmin etmekteyim ben. TCG Anadolu'muzun güvertesi 202 metre. Açıkçası kalkışından daha çok durması oldukça önemliydi. Bundan dolayı aslında çok büyük bir yol kat edilmiş oluyor. Dediğim gibi belli başlı farklı güncellemelerle bu süreler artık iyice kısalacaktır. Tabii kıymetli dostlar, Bayraktar TB3'ümüz tam yüklü bir duruma geçtiğinde ise aşağı yukarı dediğim gibi inişte 130 metre, kalkışta ise 150 metre civarında gerçekleşecektir. Benim bilgilerim, benim OSINT verilerim bu şekilde, tekrardan belirtiyorum. Bunlar sadece bir tahmindi. Şimdi dedim ya son olarak sizlere bir sürprizim olacak diye. Bayraktar TB3'ümüzün TCG Anadolu benzeri rampadan kalkış videosu paylaşıldıktan sonra Yunanlılardaki ruh halini merak ettiniz mi? Ben sizler için çok güzel bir Twitter tartışması bulmuştum. Hemen ekran görüntüleri aldım. Allah dedim, eğlence
kullanıcı başlıyor. Hazır mısınız? Şimdi burada mesela ilk olarak Evans adlı kullanıcı, Yunan kullanıcı diyordu ki burada Bayraktar TB3 muhtemelen Keşan'daki işte hava üssünden TCG Anadolu'ya eşdeğer fırlatma rampası ile yapılan testlerde görülmekte. Türkler sürekli böyle ilerliyor. Biz ne zaman eyleme geçeceğiz, ne zaman sözden eyleme geçeceğiz diye Yunanlara bir kendi içerisinde eleştiri yapmıştı Yunan kullanıcı Evans adlı. Devamında tabii bir tane Yunan'dı. O birazcık daha umutlu. Hatta ben umutlu demeyeyim, yalanlara, safsatalara inanan bir tipten. Gipating 4 adlı Yunan kullanıcı dedi ki aşağıda çok bilmiş. Türkler helikopter gemisini insan hava araçlarıyla donatmazlarsa 2 milyar euroyu suya atmış olacaklar. O zaman onu koruyamayacaklar. Sadece daha tehditkar hale gelebilecekler diye sözde işte yukarıdaki kullanıcının birazcık hani üzüntüsünü gidermeye çalışmıştı. Tartışmanın hepsini tek tek okumayacağım ama önerimdir, videoyu durdurun, lütfen bir göz atın. Son olarak kullanılan bir ifade vardı. Burada G2W adlı kullanıcı demişti ki işte Türklerin TCG Anadolu'sunu insanlar zaten edindi. Dronları zaten çalışıyor Türklerin. Bu özel bir olay değil. Zaten Amerikalılar tarafından yapılan bu iş Türk TCG Anadolu'nun güvertesinde görmemiz an meselesi. Yani yakın bir süre içerisinde zaten Bayraktar TB3 TCG Anadolu'ya konuşlanacak. Bunda şaşırılacak ne var diye başka bir Yunan kullanıcı cevap vermişti. Son olarak da artık olayları kopartan mevzu. Evans noktayı koydu. Dedi ki bunu örnek olarak söylüyorum çünkü bir şeyler ters gittiğinde bile bir alternatif buluyorlar ve kötü de olsa her şey ileri gidiyor. Bu zihniyetle adım atmalıyız. Bir şeye başlayalım. Örneğin insan hava araçları diye kendi öz eleştirisini de bu şekilde yapmıştı Yunan kullanıcı. Sizlere bu tartışmayı paylaşırken aklıma da ne oldu dedim ya. Selçuk Bayraktar'ın MIT'deki hocası Yunan profesördü, hatırlar mısınız? Hatta İHA SİHA'yı Selçuk Bayraktar'a o Yunan profesör öğretmişti. Bunu ciddi söylüyordu Yunan kullanıcılar. Ondan yardım isteseler acaba yardımına koşmaz mı? Bilmiyorum artık. Siz yorumlarda belirtin. Yunanlılar çok hoşuma giden bir ifadeydi. Türklerin başına bir zorluk geliyor ama ne yapıyorlar, ne ediyorlar? O zorluktan da bir şekilde kurtulmasını biliyorlar. Bir şekilde o zorluktan sıyrılıyorlar. Bu oldukça önemli bir ifadeydi. Bunu kendi içimizden birisi deyince artık son dönemde savunma sanayine ilişkin pek dikkate alınmıyor. Hatta yalaka, yaftası dahi yapıştırılabiliyor. Ama Yunanlılar son dönemde bizim hakkımızda Türklere bir şey vermezseniz onlar gider en iyi alternatifini daha iyi bir şekilde yapar kafasına sahipler. O şekilde düşünüyorlar. Bundan dolayı sizlerle bu gelişmeleri paylaştım diyorum ve eğer kanalımıza ilk defa gelmekteyseniz kanalımıza abone olarak bizlere destek olabilirsiniz. O zaman ne diyelim? Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Her şey istediğiniz gibi olsun. Sağlıcakla.